Herkese selam arkadaşlar. Bugün tospik yapımıyla karşınızdayım. Kaplumbağa yapımı çekeceğim sizlere. Aslında bunu çekmeyecektim ama gelen yorumlardan sonra çekmeye karar verdim. Instagram'dan olsun, YouTube'dan olsun. Öncelikle minik kaplumbağanın yani tospiğin yapımını çekeceğim. Daha sonra büyüğünü çekeceğim. Şu an büyüğü yanımda değil. Küçüğünü gösteriyorum. Bakın böyle yaklaştırayım. Çok tatlı, çok minik, çok çabuk oluyor. İsterseniz tek renk yeşilden yapabilirsiniz. Evet, yeşil ipimin kodu 126 renk yeşilin Alize Cotton Gold'un ipi. Kahverenginin renk kodu şu an yanımda değil. Bunu daha önce açmıştım bu ipi. Bu ipi yine açtım. Bir ipten hem küçük kaplumbağa hem de büyük kaplumbağa çıkıyor. Başka tığımı göstereyim. Ben hep genelde Alize Cotton Gold'un iplerini 2,5 milimle örüyorum. Netlicinin gözükmüyor ama 2,5 milim bir tığ kullanıyorum. Genelde gözleri göstereyim hemen. Gözleri milimini hatırlamıyorum ama şu şekilde göstereyim. Bunların milimlerini bilmiyorum. Bunları Trendyol'dan toplu şekilde almıştım. Bunu kullanıyorum. Bakın büyük ihtimalle 6 ya da 6 milim büyük ihtimalle. Büyük içinde bunu kullanıyorum. Büyük ihtimalle 10 milim. 10 ya da 12 milim büyük ihtimalle. Siz elinizde hangisi varsa böyle üzerine tutun. Hani hangisi böyle çok büyük durmayacaksa, orantılı duracaksa onu takın. Böyle göstereyim. Şimdi videoma geçeyim. İlk önce küçüğün yapımını çekeceğim. Pardon. Hemen başlayalım. Şey diyecektim bir de kafam karıştı. Üstünü eğer renkli yapmak istiyorsanız, şimdi ben bu üst parçaya başlayacağım, şu kısmı. Eğer sırtını kahverengi yapmak istiyorsanız bu kısmı siz de renkli başlayın. İsterseniz tek renk yapmak istiyorsanız her parçayı aynı renk iple başlayın. Ama renkli yapmak istiyorsanız sadece üst kısmı, şimdi başlayacağım kısmını kahverengi ya da gri, hangi renkli ya da koyu yeşile de başlayabilirsiniz. Şimdi ben sırtını kahverengiyle yapacağım bunu. Zaten yeşil elimde var. Kahverengi sırtlı bir tane kaplumbağa yapacağım. Şimdi başlıyorum. Evet, kahverengi ipimi alıyorum. Şimdi sırtını başlayacağım. Hemen bunu buraya koyayım böyle. Nasıl dursa görünür. Şöyle dursun şurada. Şimdi şu üst kısmını başlıyorum kaplumbağamın. Dediğim gibi istediğiniz renk başlayabilirsiniz. Yani isterseniz kırmızı yapın. Hani size kalmış. Elinizde hangi renk ip varsa, ama tek renk de güzel oluyor. Ben bunu daha önce sipariş olarak almıştım. Tek renk, o şekilde ördüm. Elimde kalan da bu şekilde ördüm. 3 sihirli halkamızı yapıyoruz. 6 tane başlıyoruz. Kaç oldu? Fazla mı yaptım? 1 2 3 4 5 6. 6 tane yapmışım. Sihirli halkamı kapatıyorum, bakın. Kapattım. İlk ilmeğimin içine giriyorum. Evet, aldım. Şimdi örmeye devam ediyorum. Pardon. Şimdi ilmek kaydırmayla çıkmayacağım yukarı. Örmeye devam edeceğim arkadaşlar. İsterseniz şey kullanalım. Bir saniye. Buraya sıra belirlemek için bir ip ya da bir şey koyabilirsiniz. Hemen ben yeşil ipimden bir parça alacağım. Kafanız karışmasın, ben de koyayım. Evet, hemen şuraya bir tane yerleştiriyorum, bakın. Bu benim sıra belirlemek için. Sıra başımı belirleyecek. Şimdi her ilmeğin içine 2 tane öreceğim. Artırma yapacağım. 6 tane ilmeğim vardı. İlmek sayımı 12'ye çıkaracağım. 2, 3, 4. Her ilmeği çift örüyorum yani. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 yaptım. Şimdi sıra belirleyicimi alıyorum. Yukarı koyuyorum. Örmeye devam ediyorum. Bir ör bir arttır yapacağız. Bir ördüm. Bir saniye. Bir ördüm. Bir arttırıyorum. Bir ördüm. Bir arttırıyorum. Bu sırayı sıra sonuna kadar bir ör bir arttır yapacağız. Bir ör, bir arttır, bir ör, bir arttır, bir ör, bir arttır, bir ör,
Bir. Arttır. Şimdi belirleyicimi alıyorum. Yeni sıraya geçtim. Bakın onun olduğu yere gelince yeni sıraya geçiyorum. Şimdi 2 ör 1 arttır yapacağım. 1 2 bir tane arttırıyorum. 1 2 bir tane arttırıyorum. 1 2 bir tane arttırıyorum. Bir tane arttırdım. Evet arkadaşlar, tek tek sonraki sıraları çekmeyeceğim. Şöyle yapacağız sonraki sıralarda. Hemen söylüyorum, sıra başına geleyim. Şimdi bakın yeni sıraya geldim. 2 ör 1 arttırı bitirdim. Şu an yeni sıraya geldim. Yeni sıraya geçiyorum bakın. Bundan sonra sıradaki sırada 3 ör 1 arttır yapacağız. O sırayı tamamlayacağız. 3 ör 1 arttır sırasına 4 ör 1 arttır yapacağız sonrakinde. Evet, videoyu durdurdum. 4 ör 1 arttır olana kadar ördüm. Sıramı tamamladım. 4 ör 1 arttır sırasında tamamladım. Şimdi düz şekilde örmeye başlıyoruz. Bakın ipim burada. Onu tekrar üste alayım, kafanız karışmasın. Tamamladığım kısmı alıyorum yine. Ve örmeye devam ediyorum. Şimdi burada arttırmalardan sonra 4 ör 1 arttırı da yaptıktan sonra 4 sıra düz örüyoruz. 4 sıra. Pardon, 3 sıra düz örüyoruz. Hemen sayayım. Kafa karışmasın. 1 2 3 4 sıra örmüşüm. 4 sıra düz örmüşüm. Hemen 4 sıra düz örelim. Evet, burayı da durduracağım arkadaşlar. 4 sıra düz öreceksiniz zaten. 4 sıradan sonra minik bir azaltmamız var. Bir sıra. Onu yapacağız. Sonra üst kısım tamamlanıyor zaten. Karnına geçeceğiz. Evet, 4 sıra örelim. Ve azaltmayla devam edelim. Azaltma kısmını çekelim. Evet, çok minik, küçük, tatlı bir şey olacak. Bunun gibi. İsterseniz tek renkte yapabilirsiniz. Evet, 4 sıramı da tamamladım. Şimdi bir sıra azaltma yapacağım. İpimi koydum yine. 4 ör 1 eksilt yapacağız. 2 3 4 bir tane eksiltiyorum. 1 2 3 4 bir tane eksiltiyorum. Evet, sırayı bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar. 1 2 3 4 bir tane azaltıyorum. Son azaltmam şimdi. 1 2 3 4 son azaltmamı yaptım. Şimdi bakın ilk ilmeğimin içine bir tane ilmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve bitiriyorum. İpimi biraz uzun keseceğim arkadaşlar. Çünkü birleştirmeyi kahverengiyle yapacağız. Şu kısmın birleştirmesini. İpi biraz uzun kesin. Böyle içinden geçirin zincirle. Bakın üst kısmı tamam. Gördünüz mü? Tamam. Şimdi alt kısmı öreceğim. Bu kalsın. Hemen altı başlıyorum yeşilden. Benim şöyle küçük bir parça yeşilim vardı. Önceki ördüklerimden kalan, onunla devam edeceğim. Yine sihirli halkamızı yapıyoruz. 6 tane başlıyoruz. Net mi acaba? Parçam burada kalsın. Bir, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane yaptım. Şu an alt kısmını örüyorum. Yani karnını yapıyoruz şu an. Ve ilk ilmeğimin içine gireceğim.
Giremedim. Biraz çok sıkmışım yine sihirli halkayı. Hemen onu yapıyorum. Evet, çok şükür girdim. Şimdi aldım. İlmek kaydırma yapmıyorum yine. Bakın aldım zincirimi. Örmeye başlıyorum. 1. Her ilmeğin içine 2 tane öreceğiz. Yine az önceki gibi. 2. 3. 4. Artırma yapıyorum her ilmeğe. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 ve 12. Evet, ne yaptım şimdi onu tekrar söyleyeyim. Sihirli halkama 6 ilmek başladım. İlk ilmekten itibaren artırarak 6 ilmeğin içine çiftler örerek 12 ilmeğe ulaştım. Şimdi yine ipimi koyuyorum. Bakın yine yeşil koydum, kafanız karışmasın. Siz renkli koyun. Farklı bir ip de olursa daha iyi olur. Şimdi bir ör bir artır yapacağım. Bir ör bir artır. Bir ör bir artır. Sıra sonuna kadar bir ör bir artır yapacağız. Bir ör bir artır. Evet, şimdi sıramı tamamladım. Bir ör bir artır şeklinde. Yeni sıramdayım. Bakın ilmek başına geldim. Onu tekrar yukarı alayım sizin için. Normalde ben kullanmıyorum bunu. Zaten sayılardan belli oluyor kaçıncı sırada olduğunuz. Bunu da artık gün geçtikçe zaten size öre öre alışırsınız. Eliniz alışır sayılara. 1 2. Yeni sıraya başladım. 2 ör bir arttır yapacağım. 1 2 1 2 2 tane tek öreceğim, bir tane çift öreceğim. 2 ör bir arttır, 2 ör bir arttır, o şekilde tamamlıyoruz. Yani çok az bir ip gidiyor zaten küçüğe. O yüzden parça iplerinizle bile örebilirsiniz. Renkli de örebilirsiniz. Yani kırmızı, beyaz, yani öyle farklı renkler yapabilirsiniz. Gri, yeşil. Hepsi çok güzel olur. İlla yeşil ya da kahverengi olmak zorunda değil. Şimdi sıramı tamamladım. Yeni sıramdayım. Alıyorum ilmek başımı, sıra başımı. 3 ör bir artır yapacağım. Bu benim son arttırma sıram. 1 2 3 bir tane arttırıyorum. 1 2 3 bir tane arttırıyorum. 1 2 öremedim. 3 bir tane arttırıyorum. 1 2 3 arttırdım. Yok, bir eksik yapmışım. Ha, doğru yerdeyim, pardon. Kafam karıştı. Evet, sıra sonuna kadar 3 ör bir arttır yapacağız arkadaşlar. Evet, son 3 ör bir arttırım. Evet, arttırmalarım tamamlandı. Şimdi arkadaşlar hemen bakayım kaç sıra düz örmüşüm. Arttırmalardan sonra şuradan görünür. Evet, 2 sıra. 2 sıra düz örüyoruz arkadaşlar. Pardon, çok özür dilerim. Evet, 2 sıra düz örelim ve bu parçayı bitirelim. Bu sıra bu parça artık tamam. 2 sıra ördükten sonra ipinizi uzun bırakmanıza gerek yok. Bunu kesebilirsiniz. Zaten kahverenginin ipiyle birleştireceğiz. Buna ip bırakmanıza gerek yok. 2 sıra örün ve kesin bunu. Evet, ben hemen videomu kapatıyorum. Yeni parçaya geçeceğim. Burayı tamamladım. Parça parça örüyorum. En son videoları birleştiriyorum. Evet, parçamı tamamladım ve kestim. Bakın, ipini uzun bırakmadım.
Sırtı tamam. Karnı tamam. Bunları birleştireceğiz bu şekilde. Şimdi ayaklarını yapacağız. Evet, bir tanesini göstereceğim ayağının. Ben 3 tanesini yaptım. Dördüncüyü yapacağım şimdi. İnşallah net çıkıyordur. Akşam olduğu için biraz kötü çıkıyor olabilir. Sihirli halkamı yaptım. Bir tane sabitledim. 6 tane örüyorum sihirli halkama. 1 2 3 4 5 ve 6. Halkamı çekiyorum ve birleştiriyorum. Şimdi her ilmeğin içine çift öreceğim. Yani 6 tane örmüştüm ya. 12 yapacağım onu. Başladım bakın. 1. Her ilmeğin içine 2 tane örüyorum. 2. Toplamda 12 tane olacak. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Şimdi sıramı tamamladım. 12 oldu. Yani bir sıra örmüş oldum. Şimdi buradan bakın şu ip var ya, bakın burada sihirli halkamın ipi. İlmek belirleme ipi de koyabilirsiniz. Ben bunu genelde böyle koyuyorum buraya. 2 sıra örüyorum. Hemen 2 sıra ekliyoruz. 2 sıra örelim. 1 2 3 4 12 ilmeğimiz var zaten. İsterseniz sayın. Ben saymaya başlamışım. Neyi sayıyorsam. 12 ilmeğim var zaten. Saymama gerek yok. 2 sıra öreceğim. 1 sıra azaltma yapacağım ve ayak tamam. Yani küçük parçalar zaten. Çok hızlı oluyorlar. Bakın bir sıram oldu bile. İlmek belirleme ipim burada. Şimdi ikinci sırayı öreceğim. Evet, bakın sıram tamamlandı. Hemen onun üstündeki ilmeği, bakın şurada ilmek belirleme ipim var. Şurası hemen üstündeki sıra başı oluyor. Şimdi buradan 2 ör bir azalt yapacağız. 1 2 ördüm. 2 ördüm. Bir tane azaltıyorum. Yine 1 2 ördüm. Bir tane azaltıyorum. Hemen yine 1 2 ördüm. Bir tane azaltıyorum. Zaten 3 defa azaltma yapacağız ve bitiyor zaten. Hemen bakın sıra başına geldim yine. Burada ilk ilmeğin içinden ilmek kaydırma yapıp geçirip bir zincir çekip bitiriyorum. Çok kısa, şu kadar, bakın şu kadarcık bir dikiş ipi bırakıyorum. Ayakları dikeceğiz çünkü. Ve ayak tamam. Bundan 4 tane yapacaksınız. Yani bir tane yaptık. 3 tane daha yapacaksınız. Toplam 4 tane ayağı var. Bakın. Kafalar karışmasın. Şimdi ekstra 4 yapın dersen belki 5 tane yaparsınız. Şşt. Kuş lütfen. Kuşum var bir tane benim. Susmuyor. Asla susmuyor. Bunlar da tamam. Şimdi hemen kafasına başlayalım. Sihirli halkamı alıyorum. Bir tane sabitledim. 6 tane başlıyorum bakın. 6 tane. 1 2 3 4 5 ve 6. Çektim ipimi. Hemen buradan gireceğim. Örmeye başlayacağım. Her ilmeğin içine çift şekilde. Bakın burası sıra başım artık. Başladım. 1. Hemen bunu biraz çekelim. Evet. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 12 tane yaptım.
Hemen bir belirleme ipi kesiyorum kendime farklı bir renkten. Evet, gri ipim varmış en yakında, onunla kestim. Şimdi bir ör bir artır yapacağız. Bir sıra. Bir sıra bir ör bir artır. Bir ör bir artır. Bir ör bir artır. Bir ör bir artır. Bir ör. Sıra sonuna kadar yapıyoruz arkadaşlar. 12 ilmeğimizi 18'e çıkarıyoruz. 6 tane arttırma yapmış oluyoruz. Şimdi bakın sıra başına geldim yine. Şimdi zaten arttırma yerleri belli. 2 ör bir artır yapacağız. Eğer sayılar kafanızı karıştırıyorsa şu şekilde baktığınız zaman bakın artırılmış ilmeklerin üstüne artırarak da örebilirsiniz. Saymak istemiyorsanız, sürekli sayıları hesaplamak istemiyorsanız. Ben genelde o şekilde arttırma yerlerinin üstüne arttırma örerek örüyorum. Çok fazla saymıyorum. Şu an video yaptığım için bu şekilde sayılarını söylüyorum. Biraz hızlı örüyorum buraları. Eğer sorun oluyorsa yavaşlatabilirsiniz. Ya da hızlandırabilirsiniz eğer çok yavaş geliyorsa. Çünkü herkesin örme hızı da bir değil. Evet, sıramı tamamladım. Hemen bir kaplumbağama bakacağım. 3 ör bir arttırdım bitirmişim diye. Hemen bekleyin. Evet, hemen baktım arkadaşlar yanlış olmasın diye. 2 ör bir arttır yapmışım ve bırakmışım kafayı. Yani 2 ör bir arttır yaptıktan sonra 3 sıra düz öreceğiz. Hemen bakıyorum. Evet, şimdi 3 sıra düz örüyoruz arkadaşlar. Hiç artırma eksiltme yapmadan. Şu artırma sıra başımı şuraya alayım. Sizin kafanız karışmasın yine. Buradan itibaren 3 sıra öreceğiz. 3 sıradan sonra gözlerini takalım. Evet, şimdi ben videomu durduracağım. 3 sıramı öreceğim. Gözleri takarken devam edelim. Zaten düz sıraları örersiniz. Yine de şöyle örüyorum. Ben hızlı örüyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın eğer sorun oluyorsa. Evet, bir sıramı tamamladım. Şimdi 2 sıra daha öreceğim. Ve gözleri ayarlayıp beyaz ipime de alacağım. İğneme takacağım. Çünkü gözlerin etrafında bakın bir beyaz iple bir işleme var. Siyahları en son yapıyorum. Beyazları göz taktıktan sonra işliyorum. Hemen oradan devam edelim. Evet, 3 sıramı ördüm arkadaşlar. Bir sıra daha ekleyeceğim buraya. 4 sıra olacak. Hemen bir sıra daha örüyorum. Devam ediyorum. Onu söyleyeyim dedim. Tekrardan yanlış olmasın. Evet, şimdi gözleri takayım. Evet, bu boyutta. Şimdi bakın hemen buradan göstereyim size gözü nereye takmışım. Bakın arttırma sıram burada bitiyor. 1, 2, 3, 4. 3 ile 4'ün arasına gözü takıyoruz. 3. ve 4. sıranın yani şu son yaptığımız ve şu 2 sıra var ya son 1, 2 şu 2 sıra bu 2 sıranın arasına takacağız şuralara. Hemen bakın birleştirme ipimiz arkada, sıra başı ipimiz, buna bir isim bulamadım ya, sıra başı ipimiz. Bu arkada tam böyle geliyorsunuz tam karşıya, şöyle odaklasana ya, akşam olduğu için tam net odaklamıyor. Şöyle bir tanesini bir takın. Bir tanesini yerleştirdim bakın. Hemen araya 2 tane ilmek bırakıyorsunuz. Bakın 1, 2. İsterseniz şuraya da takabilirsiniz. Yani her tarafa aynı zaten. Bir tanesini yerleştirin. Diğerini de ona göre takın. Arada 2 tane bırakın. Yani normalde 2 tane bırakıyorsunuz ya 3 tane bırakıyorsunuz. Şuraya girdiğiniz zaman bakın şöyle göstereyim. Bir odakla canım. Şimdi bakın 1, 2 tane bıraktım değil mi? Şunu da bırakıyorsunuz üçüncüyü. Zaten göz gelince bunu kapatacak. Yani 3 tane atlayıp hemen o sıraya takın. 3 tane atlayın takın. Zaten arada 2 tane kalacak. Bakın arada 2 tane kaldı.
Göz kapatıyor zaten onu. Hemen kilitlerini de takayım. Gözlerimi kaldırayım. Hemen gözleri de kilitliyorum. Ne kadar gürültü var. Evet, onu kilitledim. Hemen bunu da kilitliyorum. Takamadım bir türlü. Çok minik oldukları için zorluyorlar beni. Tamam. Şimdi hemen beyaz ip takıyorum. Hatta önce birkaç sıra örelim. Sonra ipimizi yapalım. Çünkü burası bakın çok boşluk. Araya kaynayabilir sonra örgümüz. Şimdi bakalım azaltmaya başlamış mıyız? Evet. Şimdi burada en son kaç yapmıştık? Bir saniye. 2 ör 1 azalt. 2 ör yapmıştık değil mi? 2 ör 1 arttır. Evet. Kafam karıştı. Bir saniye. Evet, şimdi 4 ör 1 azalt yapacağız. 1 2 3 4, bir tane azaltıyorum. Hemen bir daha 1 2 3 4 ördüm. Bir azaltıyorum. Hemen yine 1 2 3 4 ördüm, bir azaltıyorum. 1 2 3 4 ördüm. Bir azaltıyorum. Bakayım olmuş mu sayılarım. Evet, sıra başına geldim. Şimdi arkadaşlar bir sıra düz öreceğiz burada. Evet, bir sıra düz örüp devam edelim. Hemen şunu şuraya alayım, karışmasın. 1 2 3. Sizler sıra başınızı ipinizi her sırada alın, karışmasın. Ben sizler için kullanıyorum onu şu an. Çünkü ben onu kullanmıyorum normalde. Sayılara göre, yani arttırmalara göre ayarlıyorum. Ördükçe zaten alışıyorsunuz. Oh, çok şükür bir sessizlik oldu. Böyle kuş ötüyor, bir şeyler oluyor, bir ses çöküyor, ben darlanıyorum. Şimdi 3 ör 1 azalt yapacağız. 1 2 3 ördüm. Bir azaltıyorum. 1 2 3 ördüm. Bir azaltıyorum. 1 2 3 ördüm, bir azaltıyorum. Şimdi son defa 1 2 Tamam, yine bir sıra düz öreceğiz. Hemen bakalım şöyle. Hemen gözlerini işleyelim burada. Bakın ne kadar tatlılar. Hemen beyaz ipimizi takalım. Evet, beyaz ipimi taktım. Şimdi düğüm yapıyorum. Şimdi buradan hemen şuradan başlıyorum. Gözün bir tarafından, istediğiniz gözden başlayabilirsiniz. Kenarından bakın. İlk ilmekten giriyorum, çıkıyorum. Hemen çıktım. Böyle isterseniz ipi biraz bırakın, arkadan düğümlersiniz ya da çekiştirin, siz bilirsiniz. Ben çekeceğim, gelmiyor, tamam. Şu şekilde etrafından dönüp hemen şuraya giriyorum tekrar. Gözün diğer tarafından girdim. Şöyle elinizle düzelte yaparsanız sorun yaşamazsınız buralarda. Bakın hemen tamam, bir tanesi. Gördünüz mü? Evet. Şimdi tekrar
tekrar gireceğim. İlk girdiğim yerden. Şuradan. Tekrar girdim. Biraz çekin. Çok da çekmeyin, altına girer. Yeterli bu. Hemen şu şekilde tekrar alt kısımdan yine diğer tarafa giriyorum. Alt tarafını da yapıyorum. Bakın tamam gözü. Hemen diğer göze geçiyorum. Bunu biraz çekeyim. Şöyle yapın. Bir tane daha üstte yapın ki üst biraz içine gitti. Sizde de öyle olduysa. Eğer gitmediyse geçebilirsiniz diğerine. Ben şunun da üstlerini çift yapmıştım. Altlarını tek yapmıştım. Üstler biraz içine gidiyor niyeyse. Ya çok çekiyorum ya, bilmiyorum niye öyle oldu. Zaten içine doldurduktan sonra bu tür sorunlar yaşamazsınız. Şu an içi boş olduğu için biraz böyle rahat. Bakın oldu. Tamam. Diğer göze geçiyorum. Şimdi hemen hiç iğne ipimi koparmıyorum. Diğer gözden şu şekilde yan tarafından çıktım yine. Şu ipler araya girmezse çok iyi olur. Girmiş bile. Hemen şunu bir kurtarayım ben, bir saniye. Evet, onu kurtardım hemen. Hemen diğeri gibi gösterdiğim gibi bunu da yapıyorsunuz. Önce üst, ister altını yapın ister üstünü. Bu şekilde etrafına birer beyaz, göz beyazı yapıyoruz. Daha göz ortaya çıksın diye. Eğer renkli gözünüz varsa, gerçi benim vardı ama kullanmadım. Yani etrafı onun da farklı. Ona da beyaz gerekiyor. Ya da keçeyle de altına yuvarlak yapabilirsiniz eğer varsa elinizde. Ama bence böyle daha hoş oluyor. Tamam. Bunun üstü çok içine girmediği için buna üstüne yapmayacağım tekrar. Hemen şu şekilde ipimi düğümlüyorum buradan. Burada tamamladım. Şimdi bir sıra düz öreceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz 3 ör 1 eksik yapmıştık en son. Bir sıra bir düz yapalım hemen. Bakalım duruma göre, eğer boyun inceliğine yettiyse birkaç sıra daha öreceğiz, bitireceğiz. Yani birkaç sıra dediğim gibi 5-6 sıra. Bakmayın benim birkaç sıra dediğime. Eğer hala boynu kalınsa bir azaltma daha yapacağız. Hemen diğerini de sayacağım. Kaç azaltmışım. Bunun ben ölçülerini yazmadan örmüştüm. Öyle kafamdan. Ördüm öyle. Sipariş gelince. Yani yazmamıştım defterime. Her siparişte her siparişim, her ördüğümde yani yazmıyorum sayılarını, öyle kafamdan örüyorum. Hemen bakıyorum kaç azaltmışım. Sanki yeterli olmuş gibi ya. Evet. Bakın sanki aynı. Yeterli sanki. Şöyle yapalım. Birkaç sıra örelim bakalım. Şuradayız biz. 1, 2, 4, 2, 4. Şuradayız. 2, 4, 6. 6 sıra daha örelim arkadaşlar. Düz şekilde. Hiç artırma eksiltme yapmadan, ama örerken içini doldurmayı da unutmayın. En son bitirdikten sonra buluşalım. İpinizi kesmeyin. İki tarafı birleştirip öreceğiz. Yani burayı kapatacağız. Kesip bırakmayacağız bu şekilde. Şu şekilde birleştirip öreceğiz burayı. 6 sıra örelim, devam edelim. Evet, 6 sıra demiştim. 7 sıra yaptım. Şimdi 7. sıradayım. 7. sırayı ördüm. Şimdi şu yan tarafı kadar örmeye devam edeceğim. 1 2 3 4 tane ördüm bakın. Şu şekilde yana geldim. Şimdi şu şekilde tutuyoruz burayı. Bu şekilde, hatta 5 tane örelim. 5 tane yaptım burayı.
Şimdi karşılıklı örerek burayı kapatacağım. Bakın içini doldurdum. Ama şu kısmı çok fazla doldurmadım. Çok az doldurdum bu kısmı. Çünkü bu şekilde dikeceğiz bunu. Şu şekilde durması gerekiyor. İnce şekilde. Rahat hareket edebilmesi gerekiyor şuranın. Eğer çok doldurursanız kapatmakta ve şekilde sorun yaşarsınız birleştirirken. Şimdi bu şekilde karşılıklı bakın bir oradan alıyorum, bir diğer taraftan alıyorum, birleştiriyorum. 2 3 4 5 6 7 ve son bir tane kaldı. Bakın bunu da tek başına 8 örüyorum. Bir zincir çekiyorum ve kesiyorum artık. Tamam burası. Bunu ben daha gevşek örmüşüm. Bakın kafası bir tık daha büyük duruyor ama aynı şey, aynı ölçüler yani. Doldurmadan da değişiyor. Yani içine ne kadar doldurursanız o kadar geniş duruyor, ne kadar bastırırsanız. Şimdi bütün parçalarımız tamam arkadaşlar. Şimdi birleştirmeye geçiyorum. Hemen yeni bir video başlatacağım birleştirme için. Yeni video dedim ama ben bu videoların hepsini tek bir videoda yayınlayacağım. Kaydederken sorun oluşmaması için hepsini teker teker kaydediyorum. Şimdi üst kısmını alıyorsunuz. Bakın şurada bir tane ip bırakmıştık. Oradan giriyorum. Karşıdan da şöyle şunu alıyorum. Hemen şu bitiş kısımları, bakın bitirdiğim kısımlarda birleştirmeye başlıyorum. Kahverengi ipimle yapacağım bunu. Önce bir kahverengiyle şuradan bir ilmek alın arkadaşlar şöyle. İşte hemen yanından girin. Diğer tarafa bakın şu bitiş kısmından hemen alta. Hemen oradan bir tane girdim ilmeğe. İlmek sayıları eşit olduğu için böyle birleştirerek örüyorsunuz. Saymanıza gerek yok. Ben öyle göstermek amaçlı bir tane yaptım. Şimdi buradan sırayla örerek şurada bir ip var, ondan geçiremedim. Evet, şimdi aldım. Evet, bu şekilde ilmek atlamayarak böyle bir 10-15 tane birleştirin. Görünüyor değil mi? Ay, odaklamayı unuttum ama bu şekilde birleştiriyoruz. Şimdi kafa yerine geldiğimizde kafayı oraya dikeceğiz arkadaşlar. Kafayı örmeyeceğiz. Bakayım. Bakın şu şekilde birleştiriyorum. Birazdan içinde doldurduğumuzda daha güzel bir görüntü olacak. Evet, bakayım ortaya gelmiş miyim? Evet, bakın hemen şöyle biraz ip bırakıyorum. Şuradan başlamıştım. Tam karşısı neresi? Tam karşısı şurası, bakın. Şimdi bunun tam ortasına gelecek şekilde yerleştiriyorsunuz. Şu şekilde buraya. Bakın gözleri böyle karnına doğru olsun. Şu şekilde çevirdiğimizde öne gelecek. Böyle karnına doğru. Yani böyle ters koyduğunuzda şu şekilde gözleri gözüksün. Bunu böyle diktiğimiz zaman önde böyle yaparsanız eğer ters düşer. Şimdi bir iki tane sökeceğim, ben fazla örmüşüm. Bir tane söktüm. Şimdi burada hemen ipimi düğümleyeceğim. Bir zincir çektim. İpimi geçiriyorum, bakın. Burada iğne takacağım ipime. Hemen iğnemi takıyorum. Bir saniye, hemen takayım. Evet, ipimi de aynı şeye takıyorum. İğnemi de aynı ipe takıyorum. Yeni bir ip bağlamıyorum. İpi zaten uzun bırakmıştık. Evet, şimdi bakın şuradayım. Hemen bunu buraya yerleştiriyorum arkadaşlar. Hemen şu alt kısımdan bir tane, bakın en son ördüğüm kısımdan bir tane girdim. Bakın geçtim içinden, yeşilin içinden çıktım, bakın. Daha kahverengiye girmedim. Şimdi şuradan birinciden, en baştakinden, bakın. En baştakinden giriyorum. Girdim. Bunu böyle araya yerleştireceğim. Bunu böyle araya yerleştirdim. Kahverenginin de en son ördüğümün içinden çıkıyorum. Daha yeni bir ilmeğin içine girmedim. Kahverengi de en son sık iğne yaptığım ilmeğin içine girdim. Ay, ters taktım, bir saniye. Size söyleyeyim, kendim ters taktım. Bir saniye, hemen düzeltiyorum. Evet, şu şekilde tutuyoruz. Bu taraftan girmişim arkadaşlar. Oysa ki bu taraftan girmem gerekiyordu. İlk hatayı kendim yaptım.
Hemen fark ettim Allah'tan, yoksa şunu çekeyim, içinde kalmış. Yoksa ta baştan başlamam gerekirdi dikmeye. Hemen buradan ilk ördüğümün içinden çıkıyorum. Şu kuşu bir susturayım. Evet, geçtim. Hemen yandaki ilmeğin içinden giriyorum. Kaplumbağanın kafasından da aynı şekilde hemen yandaki ilmeğin içine geçeceğim. Şöyle. Alt kısımdan da aynı şekilde. İsterseniz burayı arkadaşlar yeşile de dikebilirsiniz. Sorun yaşıyorsanız. Aslında burayı yeşile dikmek daha mantıklı. Çünkü buradan kahverengi gözüküyor biraz. Ama olsun. İsterseniz burayı yeşile dikin ama çok belli değil çektiğiniz zaman, bakın. Evet, bu şekilde sırayla karşılıklı ilmeklerinden geçire geçire burayı dikiyoruz arkadaşlar. Bakın böyle çekiştirdiğiniz zaman zaten kahverengi çok belli olmuyor. Yani o yüzden yeni bir ip takmanıza gerek yok, ama sizin dikişiniz belki farklıdır. Farklı dikiyorsanız, yani ne bileyim, ya da ilk kez dikiş yapıyorsanız aynı renkte kullanabilirsiniz. Sonda böyle birkaç defa tekrarlıyorum. Bir yandan bir oradan gire gire sabit kalması için. Şöyle bir de kaplumbağayı almadan, kafasını almadan yandan bir dikiş yapıyorum. Şu şekilde bir tane daha dikeceğim burayı. Şöyle içinden geçip düğüm yaptım buraya arkadaşlar. İpimi kesmiyorum. Örmeye, birleştirmeye devam edeceğim. İğnemi çıkardım. Bakın burada ipim düğümlü zaten. Hemen buradan tekrar ilmek çıkaracağım. Bakın en son yaptığımın içinden giriyorum. Bir tane ilmek alıyorum. Bir zincir, saniye. Şöyle yeşilin de içinden geçiyorum. Bir zincir aldım. Bir ilmek aldım. Bir zincir çektim. Hemen yan tarafından tekrar örmeye devam ediyorum, birleştirmeye. Evet, bakın oluyor. Şimdi biraz içini dolduralım. Şuradan biraz doldurup böyle devam edelim. Şimdi içindeki de çıkacak. Bunu doldurayım. Nereden yanlış çıkıyor? Parça etmeyecek, çıkardım. Ben sanıyorum içindeki kalan ipler. Evet, şimdi biraz birleştireyim, sonra yine öreyim biraz. Evet, bakın aynı şekilde örmeye devam ediyorum. Bir ilmek oradan, bir ilmek alttan, bir üstten, bir alttan alıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Bir üstten alıyorum, bir alttan alıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Çok da gevşek yapmayın arkadaşlar. Araları açılır. Araları açılırsa elyafınız çıkar. Çok hoş da görünmez zaten. İnşallah açıdan çıkmamışım örerken. İnşallah çıkmamışımdır yani. Bakayım şu içi boş mu biraz? Yok, iyi iç, tamam. İçine bakın arkadaşlar, tam kapatmadan içine biraz elyaf koyun eğer azsa içinde. Benimki yeterli olduğu için koymuyorum.
Bakın tamamlandı. Şimdi isterseniz bir sıra etrafına şey yapalım. Böyle kenar yapalım. Ben büyük olana yapmıştım ama küçüğe yapmamıştım. Buna yapalım. Hemen kahverengi ipimize devam edelim. Ben ipimi bağlayayım buraya tekrar. Hemen. Zaten bir ayakları ve ağzını işlemek kaldı. Ayaklarını dikeceğiz, ağzını işleyeceğiz. Hemen bir zincir çekelim arkadaşlar. Başını doluyoruz. Pardon, zincir çekmeyeyim, dur. Çok uzun olur o zaman. Başını dolayalım. Ya da yapmasak mı? Durun, bu ipi burada keselim arkadaşlar. Bu ipi kesin buradan. Şöyle yapalım. Bir zincir çekin, bu ipi kesin. Kenarından başlayalım yapmaya. Çünkü bu şekilde şuraya geldiğimizde tekrar koparıp buradan başlamamız gerekecek. Onu keselim. Hemen şunu da kesilmiş parçayı. Evet, yeni bir ilmek oluşturun. Hemen. Bir tane ilmek oluşturdum bakın. Zincir yaptım. Hemen şuradan giriyorum. Bakın burada girdim. Bir zincir, bir sık iğne yaptım. Başını doluyorum. Hemen yandakinden trabzan yapıyorum. Bir. Hepsinin içine trabzan yapacağım. Görüyorsunuz değil mi? Her ördüğüm sık iğnenin içine bir adet trabzan yapıyorum. Örmeye devam ediyorum. Çok sıkmayın, kasar. Çok kasıyorsa 2 ör bir artır yapabilirsiniz. Çok kasmışsa sizinki. Ben biraz bol bıraktığım için henüz kasmadı. Eğer kasarsa ben de artırma yaparım. Ya da kastığı yerde de hemen bir artırma yapabilirsiniz. Şuradan bir tane ilmek. Bakın buraya 2 tane yaptım. Arada boşluk olduğu için. Şu arkada bitirdiğim ipi içinden götürüyorum yok olsun diye. İnşallah ben kameradan çıkmamışımdır örerken. Bazen ben öyle dalıp gidiyorum. Sanki kendim tek başıma örüyormuş gibi. Açıdan çıkıyorum. Yoruma da yazıyorlar zaten. Hemen çektin, şöyle yaptın diye, ama dalıyorum yani, kusura bakmayın. Yani örmek çok keyifli bir kere. Evet. Hemen bakın şurada sonda şuraya son kısma şöyle giriyorum. Bir tane de kaplumbağadan gireceğim. Buraya bir tane ilmek kaydırma yapacağım. Ve bitiriyorum. Bitirdim. Hemen bunları şöyle içine çekeceğim. Şu iç kısma çekebilirsiniz. Şu kaplumbağanın kafasının arka kısmına. Burada kesin. Zaten bunu böyle diktiğimiz zaman burası kapanacak arkadaşlar. Şu şekilde. Bu ikisini birbirine bağlayayım. Koparayım buradan. İsterseniz içinde de yok edebilirsiniz. Ama ben buraya zaten yeşille kafayı dikeceğim için burayı görünmeyecek. Şunu da keseyim. Evet, şimdi yeşil ipimi takıyorum. Şurada bir parça yeşil ipim çıkmıştı benim iplerin içinden. Onu kullanacağım. Eğer şeydeyse. Evet, gayet yeterli bu benim için. Tam zamanında çıktın oradan. Evet, şu masayı bir temizleyeyim. Hep ipleri kaldı. Parça iplerim. Aldım ben onları. Sen kalabilirsin. Sen çıkabilirsin. Evet, tamam. Siz de çıkın. Şimdi şuradan bakın şöyle bir tane gireceğim arkadaşlar. İpimi buraya düğümlüyorum. İpimi buraya düğümledim.
sıkıca düğümleyin, çıkmasın. Şimdi çok çekiştireceğiz çünkü bu ipi kafa tam dursun diye. Bunu buraya düğümledim. Şu parçayı keseyim, biraz küçülteyim. Şimdi buradan hemen böyle karşısından şöyle 200 sıra yukarıdan gövdeye girdim. Çektim. Hemen burada bakın düğümlediğimin 2 üstünden bir daha girdim. Karşısından yine aynı şekilde 2 üstten yine giriyorum. Biraz çekin şöyle ipi. Şöyle bakın şuraya, gövdeye sabitliyoruz bunu bu şekilde. Kafayı birazcık daha böyle isterseniz eğer, bakın şöyle değil de şu şekilde isterseniz daha üstten de dikebilirsiniz. Şöyle yukarılardan girip şöyle üstte de sabitleyebilirsiniz. Böyle sadece orayı sabitlediniz ya, her tarafını sabitleyin o sıradan itibaren. İpinizi böyle çekiştirin ki görünmesin dikişleriniz. Çok da sert çekmeyin de kopmasın ipiniz. Evet, hemen videomu durdurdum, yeniden başlattım. Video süresi uzayınca benim telefonum kaydetmiyor. Çok fazla uzayınca kendiliğinden kapatıyor videoyu. Geçen gün onun mağduriyetini yaşadım. Bir tane videomda, Sünger Bob videomda. Şimdi bakın buraya kadar indim, aşağıya kadar. Buradan şöyle giriyorum. Diğer taraftan tekrar çıkacağım. Bakın şu kısmı bir daha dikeceğim. Bu kısmı, bak bu kısmı birleştirdim ya tamamen. Burası hala açık. Şuradan şöyle giriyorsunuz. İç kısımdan diğer taraftan şöyle. Ay, elime çıktım. Şuradan çıkın aradan. Burayı biraz sık dikin ki sonra açılmasın. Yani bu kaplumbağa ister anahtarlık olarak kullanın, ister oyuncak olarak, ister aksesuar olarak kullanın. Anahtarlığa da çok uygun, yani o kadar da büyük değil. Ufak bir şey. Ama benim kızım çok sevdi bunu, yani oyuncak olarak. O oyuncak olarak oynuyor bununla. Büyüğü gönderdim. O süperleşti. Bundan sonra onun da videosunu çekeceğim. Kusura bakmayın. Bundan da bir tane kızıma yaptım çok sevdiği için hemen. Bakın tamamlandı. Bakın tamamen birleşti. Şimdi şuradan tekrar giriyorum üstten. Biraz çekiştirin burayı. Şöyle alttan bir yerden çıkın arkadaşlar. Oraya düğümleyip yok edelim. Bakın tamam. Evet, şöyle dursun. Bir tane daha çekeyim şuradan. Bir saniye, çektim. Şimdi ayakları dikeceğim. Onu göstereceğim size, ayakları nasıl yapacağım. Bakın çok güzel oluyor. Ağzında yaptığımız zaman çok harika olacak. Şimdi bu ipimi çıkarıyorum. Bunu da kenara koyayım. Bakın ikisi de minik minik oldular. Şimdi ayakları yapacağım. Ayakların içine çok az elyaf koyacağım. Çok az. Yani öyle çok değil. Zaten minicik içleri. Şöyle. Tamam. Hemen bir tane daha doldurayım. Onu da size nasıl dikeceğimi tam yerini söyleyeceğim. Şu ipi bir keseyim, durun. İçindeki ip oldu. Ay. Kaza geçti. Tamam, 2 tane doldurdum. Şu 2 de bir dolduracağım. 2 dikeceğim çünkü. Şimdi bakın bunu nasıl dikeceğiz? Şu şekilde ayrı ayrı dikerseniz eğer kaplumbağanız devrilir.
Ama şu şekilde birbirine yakın ön tarafa dikerseniz kaplumbağanız ayakta durur arkadaşlar. Ben ilk diktiğimde bu şekilde ayrı dikmiştim. Bakın kaplumbağam devriliyordu sürekli. Sonra bir şekilde bunları iğneyle birbirine yaklaştırdım. Böyle odaklayayım. Şimdi şu şekilde şu boynunun başlama hizalarına dikelim bunları. Şuralara. Bakın şöyle olsun. Şu görüntü olsun. Ya aralarında 2 tane ilmek boşluğu olsun ön tarafta. Hemen bir tanesini dikeyim ben. Zaten iplerini bırakmıştık. Şöyle bakın. İlmeğim dışarıda. Şöyle şuraya koydum bunu. Buradan hemen bu kahverengiye başladığım kısımdan giriyorum. Böyle geçtim yana. Hemen yandan yeni ilmekten geçiyorum. İki tur diktim arkadaşlar sağlam olsun diye. İsterseniz siz bir tur yapabilirsiniz. Şöyle en son başa geldikten sonra bir yerden giriyorum, alttan çıkacağım. Bakın şöyle alt kısımdan çıktım yine. Buradan düğümlüyorum, şu şekilde giriyorum. Şöyle hemen yok ediyorum bunu. Çektim buraya, buradan kesiyorum. Bakın şöyle hemen buradan oldu. Çok daha ayrılmadı. Hemen şu iki boşluk bırakıp diğerini dikiyorum buraya. Videonun bazı kısımlarını hızlandıracağım arkadaşlar. Onu da söyleyeyim yeri gelmişken. Çünkü çok yavaş ilerliyor bazı kısımlar. Eğer çok hızlı gelirse size yavaşlatabilirsiniz. Bunu başta söylemem gerekiyor. Unuttum. Yani şimdi söylüyorum. Genelde bütün videolarımda uyguluyorum bunu. Çünkü bazı insanlar hani çok iyi biliyor bu işi ve sıkılıyorlar. Bazıları hiç bilmiyor ama onlar da yavaşlatabilirler. Onlar da hızlandırabilirler ama ben yüklemede de sorun yaşadığım için bu şekilde yapıyorum. Hani çok uzun olduğunda ben videoyu çok zor yüklüyorum. Çok da çözemedim zaten bu video yükleme işini. Evet arkadaşlar, videomu durduracağım şimdi. Arka ayaklarının da yerini göstereyim.
Onları da dikersiniz. Ağzını işleme kısmından devam edeceğim ve videomu bitireceğim. Büyük anne tosbiyi de, yani kaplumbağayı da sonraki videoda eklemeyi düşünüyorum. O da bir sonraki videoda olsun. Çünkü ikisini birlikte yüklersem eğer çok uzun sürer. Çok uzun sürerse ben çok zor yüklerim ve videoda çok sıkıcı olur. Yani çok uzun olunca insanın öresi gelmiyor. Yani ben önceden videodan örüyordum. Yani yeni başladığımda. Böyle video çok uzunsa örmüyordum mesela. Bu çok uzun sürer diye. Bakın ön ayakları böyle oldu. Şöyle göstereyim tekrar. Odaklasın. Akşam olduğu için kameramda çok odaklamadı, kusura bakmayın. Şöyle bak, ön ayakları tamam. Arka ayaklarını da şu şekilde dikeceğiz arkadaşlar. Hemen göstereyim. Bunların hizasında şöyle arka kısmı, bakın şöyle şu şekilde dikeceksiniz. Yine gösterdiğim gibi. Bunları da böyle dikeceksiniz. Çok ayrık dediğim gibi dikmeyin. Şöyle birbirine yakın olsunlar. Aralarında iki boşluk olsun. Eğer çok ayrık bunlara yakın dikerseniz şu kısımlara, bu kez de arkaya devrilir. Yani dengeyi sağlamanız lazım. Bu şekilde yaparsanız devrilmez. Hemen ben dikip döneceğim. Evet arkadaşlar, bakın bu şekilde diktim. Aslında hepsi aynı. Biri büyük biri küçük duruyor ama bunun içine fazla elyaf koymuşum. Bunun içine az koymuşum ama hiç dengeyi bozmuyor, bakın. Gayet duruyor ayakta. Şöyle koyayım, kendiniz görün. Başına zaten resimlerini ekleyeceğim ben bu videonun. Şimdi ışıktan dolayı farklı gözüküyor ama çok tatlı oldu. Şimdi siyah ipime taktım iğnemi. Hemen şuradan önce ağzını yapalım. Şu yandan giriyorum, bakın. Gözün altından şöyle şuradan, gözün tam altından şuradan çıktım. İpim burada kalsın. Şöyle tutun elinizde ipi. Bakın şöyle tutun. Diğer gözün altından girdim. Şu ortadan çıkıyorum, bakın. Tam ortadan çıktım. Ayağa takıldı. Yavaş yavaş çekin. Bakın şöyle bir şey oluşuyor. Bu ipi tekrar aynı yerden girin. Şuradan çıkın tekrar girdiğiniz yerden. Bakın ağzı tamam. Biraz da şunu çektim mi tamam olacak. Bakın ağzı tamam. Şimdi bunu burada düğümlüyorum çok sıkmadan. Ama kesmeyeceğim bunu. Öncelikle düğümlüyorum. Şimdi şu tek ip var ya, bunu şöyle alta doğru buradan çektireceğim. Aynı yerden girin. Bu tekli ipi alın, çekin. Diğeri kalsın. Diğerini kaşlar için yukarı götüreceğiz. Bunu buradan keseceğiz. Tamam o. Birazdan yok edeceğiz onu. Şimdi buradan tekrar giriyorum, bakın aynı yerden. Yukarıdan şöyle. Bakayım nereden çıkmışım. Gözün üst kısmından şuradan, bakın şu bitiş çizgisinden şu kısımdan çıkıyorum. Gördünüz değil mi? Hemen şu beyaz iplerin üst kısmından 2 ilmek yukarıya çıktım. Bakın oradan yok oldu ip. O birazdan içine girecek diğerinde yok edince. Hemen şöyle bakın çaprazından girdim. Hemen şuradan çıkıyorum, bakın diğer ipin. Diğer gözün üst kısmından çıktım. Şöyle şu kısımdan çaprazından giriyorum. Bu taraftan yine çıkacağım. Bakın kaşları da tamam. Evet, şimdi bunu tekrar gireceğim buradan arkadaşlar. Şu alttakinin yanından çıkıp düğümleyip ikisini bir yok edeceğim tekrar. Bunu burada dağıtmamın sebebi ağzının yapısını bozmaması için. Eğer burada ikisi bir kalsaydı eğer ip yerleştikçe ağzının yapısı bozulabilirdi. Onu oradan dağıttım ki ağzının yapısı kolay kolay bozulmasın diye. İp yerleştikçe o bozulurdu çünkü. Şimdi ben bunu şöyle alttan gireceğim. Ta alttan çekiştireceğim bunu böyle.
Evet, bir alabilirsem hepsini çekeceğim, evet. Kaç tane çektim? Yarısını çektim. Şimdi tekrar giriyorum. Tekini de çektim, tamam. Bakın hallettim orayı. Şöyle yerleştirdiğiniz zaman görünmüyor zaten. Ağzını da şöyle düzeltin kaşlarını. Bunu da buradan kesin, tamam. Tam aradan çıkmışım, makas girmiyor. Ve kaplumbağamız tamam arkadaşlar, bakın. 2 tane tatlış bir kaplumbağaya sahibiz şu an. Birisi tamamen yeşil, birisi kahverengi. Hemen resimlerini ekleyeceğim zaten. Videom buraya kadardı arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Fikirlerinizi olumlu olumsuz yoruma yazarsanız, takıldığınız yerleri, sorunlarınızı yazarsanız yardımcı olmaya çalışırım. Abone olursanız, beğeni yaparsanız sevinirim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi anne kaplumbağayı da sonraki videoda ekleyeceğim. İkisini birleştirmeyeceğim. Parça parça örüyorum dediğim gibi. Onu ayrı bir video olarak ekleyeceğim. Başka ne diyebilirim? Bir de Instagram hesabımdan beni takip ederseniz sevinirim. Oradan da bana ördüklerinizi de atabilirsiniz. Paylaşırım. Başka ne diyebilirim? Başka bir şey demiyorum. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Kolay gelsin. Görüşmek üzere.